Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Kıvılcım Ömer'i asla hak etmiyor diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümünde biz izleyicilerin başı eğilmedi, tamamen koptu desek yeridir. Çünkü Kıvılcım en başında Ömer'i kendisini ihbar etmekten vazgeçirirken ardından başına gelen kötü olaylarla beraber daha fazla dayanamadı ve Ömer'e hiçbir şey söylemeden onu ihbar etti. Dizimizin yeni bölümünde Ömer'in suçluluğundan tam olarak emin olunmadan Ömer'in tutuklu olarak yargılanmasına karar verilecek ve Ömer bu süreçte hapishaneye girecek. Ömer'in hapishaneye girmesi iki aileyi de sonsuza kadar etkileyecek. Bu süreçte Ömer de Kıvılcım'a tepkili olacak ve yeni doğan bebeği Kemal'i abisi Abdullah'a emanet edecek. Kıvılcım ise bu süreçte üzülmekten başka bir şey yapmayacak. Açıkçası ben Kıvılcım'ın bu tepkisini çok yersiz buldum. Çünkü zaten Ömer kendini ihbar etmeyi düşünüyordu. Kıvılcım ise bunu bebeğimle bana yapamazsın diyerek Ömer'i bu kararından geri döndürmüştü. Ancak gelinen noktada Ömer'e hiçbir şey demeden onu ihbar etti ve adeta arkasından iş çevirdi. Ömer'in suçsuzluğu zaten ortaya çıkacak. Bunu önceki analizlerimde de sizlere belirtmiştim. Tekrar bu konuya girecek olursak ben Ömer'in suçlu olmadığını düşünüyorum. Çünkü Ömer suçlu olsa içeriden asla çıkamaz ve bu hikaye bu şekilde noktalanır. Ancak Ömer dizimizin en önemli karakterlerinden ve Kıvılcım'la Ömer'in arasında tekrar sahneler görmemiz gerekiyor. Ben bu kazayı Ömer'in yapmadığını düşünüyorum. Ömer o gece orada sadece tesadüfi bir şekilde bulunmuştu ve bu kazayı normalde Nilgün ve Hakan'ın oğulları Furkan işledi. Nilgün ve Hakan ise oğullarını bu durumdan kurtarmak için ustaca bir plan kurguladılar ve kurguladıkları plan sonrasında Ömer'i adım adım tuzaklarına çektiler ve en sonunda Ömer'in kendisini suçlu hissetmesini sağladılar. Ömer bir süre hapishanede olacak ve bu süreçte tek düşüncesi evladı Kemal bebek olacak. Ömer'in suçsuzluğunun çok geçmeden ortaya çıkacağını ve Ömer'in özgürlüğüne kavuşacağını düşünüyorum. Umarız Ömer özgürlüğüne kavuştuktan sonra Kıvılcım'ı kolay bir şekilde affetmez. Çünkü Kıvılcım'ın bu yaptığının mantıkla açıklanır hiçbir yanı yok. Madem en ufak olayda sevdiğin adamı yarı yolda bırakacaktın, neden bunca konuşmayı Ömer'e yaptın? Neden kendini ihbar etme kararından Ömer'i döndürdün? Belki Ömer kendini ihbar etse çok daha az bir suç olacaktı. Belki tutuksuz yargılanacaktı. Ancak şu an tüm deliller Ömer'i işaret ediyor ve Ömer bir süre hapishanede kalacak. Şimdi gelelim Doğa ve Fatih'e. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Doğa büyük bir kaza geçirdi. Ancak ne hikmetse birkaç takla atan arabadan çıkan Doğa ve bebeğine hiçbir şey olmadı. Evet, bu durum bizi sevindirdi. Ancak bu dramın biraz daha hissedilmesi gerekiyordu. Bunun sebebi de şu: Doğa ve bebeği apar topar hastaneye kaldırıldığında Fatih onları merak etseydi ve ardından Doğa ile bebeğine bir şey olmadığını öğrenmesiyle beraber Fatih'in büyük bir sevince kavuştuğunu görsek ve bundan sonra Doğan'ın kıymetini daha fazla bilse çok daha etkili bir senaryo olurdu. Ancak mevcut durum içerisinde bu kaza hiçbir şeye yaramadı. Daha da Doğa ile Fatih'in arasını açtı. Doğa ile Fatih'in sürekli tartışmasından da çok sıkıldık. Artık bu çift arasında bir karara varılsın. Ya tamamen ayrılsınlar ya da bir daha kavga etmemek üzere barışsınlar. Bu ikilinin aralarındaki problemleri çözmesini çok kolay bulmuyorum. Özellikle Fatih'in kendini her koşulda haklı gören yapısı ve Doğan'ın Fatih'e karşı bir yelkenleri suya indirip bir de her şeyi yakıp yıkma refleksiyle. Bir de son bölümde Nilay'ın arkadaşı Seda'nın Fatih'i etkileme sahnelerine değinelim. Dizimizin senaristleri senaryo ne zaman tıkansa Fatih'e bir partner getiriyorlar ve bu sahneler artık bizi baydı. Biz Doğa ile Fatih'in çok daha farklı sahnelerini görmek istiyoruz. Ancak bir şekilde olay dolaşıyor ve Fatih kendini gene Doğa'yı aldatırken buluyor. Önceki sezonun sonunda Fatih gene böyle bir ikilemde kalmıştı. Ancak Doğa'yı aldatmamıştı. Peki bu sefer ne olacak? Gene tekrara düşüp Fatih Seda'yı reddedecek mi? Yoksa bambaşka bir tekrara düşüp Fatih Doğa'yı Seda ile birlikte aldatacak mı? Senaristlerin bu konuyu nasıl ilerleteceklerini merak ediyorum. Evet, belki çok eleştirdim. Ancak dizi son bölümlerde hiç ilerlemiyor ve sürekli tekrara düşüyor. Madem bu tekrar yapısı bozulmayacaktı, biz neden Pembe karakterine veda ettik? Biliyorsunuz Pembe'nin vedası açıklanacağı zaman senaryoda tekrar döngüsünü kırmak için böyle bir hamlenin yapıldığı söylenmişti. Ancak şu anki senaryoyla beraber bu söylenenler uyuşmuyor. Neyse, biz şimdi rotamızı Işıl'a çevirelim.
Işıl büyük köşeye sıkıştı ve ne yapacağını bilemedi. Asil dört bir koldan Işıl'ın üzerine gitmeye devam ediyor ve dizimizin yeni bölümünde Işıl'ı tehdit etmeye ve onu köşeye sıkıştırmaya devam edecek. Asil'in Işıl'dan beklentisi net. Abdullah'ı kandırıp ardından şirkette kendisinin söz sahibi olmak istiyor ve bu süreçte Işıl'ı bir maşa gibi kullanmaktan çekinmiyor. Dizimizin yeni bölümünde Asil Işıl'ın üzerine gitmeye devam edecek. Işıl bu durumdan kurtulmaya ve Asil'e bir karşılık vermeye çalıştıkça başarılı olamayacak ve giderek Asil'e bağımlı bir hale gelecek. Artık Işıl oyunu kuran bir karakter değil, kurulan oyuna biat eden bir karaktere dönüştü. Ben bundan dolayı Işıl'ın sonunun çok uzun süreli olmayacağını ve çok geçmeden Asil'in Işıl'dan alması gerekenleri alıp ardından onu Ünal ailesinin karşısına atacağını düşünüyorum. İşte o yüzleşme sahneleri nefesleri kesecek ve sezon finali tadında bölümler izleyeceğiz. Ancak o bölümlere gelmemize biraz daha zaman var. Sadece senaristlerden bu süreçte beklentimiz Işıl'ın biraz daha sürünmesi ve yaptıklarının bedelini yavaş yavaş ödemesi, sonrasında da büyük bir yüzleşmeyle sahneye veda etmesi. Şimdi gelelim Nursema ve Firaz'a. Senaristleri eleştireceğim bir diğer nokta da bu. Ortada klişe bir senaryo olunca Kızılcık Şerbeti senaristleri bu durumu kullanmaktan asla çekinmiyorlar. Ve şimdi de Demet'le Nursema'nın arkadaş olduğunu gördük. Dizimizin yeni bölümünde bu arkadaşlık devam edecek ve Firaz adım adım köşeye sıkışmaya başlayacak. Nursema şimdilik Demet'i iyi biri olarak görecek ve onun tehlikesini fark edemeyecek. Ancak çok geçmeden Nursema, Firaz'ın kendisini Demet'le aldattığını öğrenecek ve Nursema bu yüzleştiği gerçekler sonrası ne yapacağını bilemeyecek. Ayrıca ben bu yüzleşme sahnesinin Nursema'nın hamile olmasının ardından ortaya çıkacağını ve bu durumun Nursema için iyice içinden çıkılmaz bir duruma dönüşeceğini düşünüyorum. Nursema hamile olduğunu öğrendikten sonra bu gerçekle yüzleşebilir ya da bu gerçeği öğrenmesinin şokunu üzerinden atamadan hamile olduğunu öğrenebilir ve bu durum da senaryo açısından karakteri iyice zor bir durumun ortasında bırakabilir. Sevdiği adamı ihanetine rağmen affetmeli mi? Yoksa önüne temiz bir sayfa açıp Firaz'ı geride mi bırakmalı? Nursema bunun ikilemini yaşayacak. Ancak ben tüm bu yaşananlara rağmen Firaz'ın yaptığı yanlışlardan döneceğini ve Nursema ile Firaz'ın ilişkisinin devam edeceğini düşünüyorum. Kişisel beklentimi soracak olursanız Nursema kesinlikle Firaz'ı affetmemeli ve önüne temiz bir sayfa açmalı. Çünkü Firaz'ın yaptıkları affedilecek şeyler değil. Bir kere bu ilişkiye güvensizlik girdi ve bundan sonra Firaz dünyanın en iyi adamı olsun gene de bu ilişki toparlanmaz. Fakat Nursema'nın karakterine baktığımızda bir de bu süreçte Nursema hamile olursa Firaz'dan kolay kolay vazgeçemez ve bir şekilde yaptıklarına rağmen bir daha yapmayacağını düşünerek Firaz'ı affeder. Firaz tekrar yapar mı? Bunu sizlerin yorumlarınıza bırakıyorum. Sizce Nursema Firaz'ı affetmeli mi? Nursema Firaz'ı affederse Firaz bir daha yanlışa düşer mi? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum.